Ergenliğimi parasızlık yamulttu, hayal kurmak suçtu. Hip hop Leyla oldu, ben peşinde Mecnun. Yetenek değil bu, her gün 10 saat mesai yaptım, uçtum. Sonra umutlarım ayaklarımdan hızlı koştu. Ağzınızda gevelediğiniz şeyler kötü huylu tümü. Bir organ ihtiyacım olsa aslan olurdu onu. Kelimelerin bir polar, öngöremediğin terminatör. Kafanda para var adamım, irtifama gelemez o planı. Siz geldi yirmenlerini dövün, inatla sussun evvela. Kendi ateşinde yaktım onca ejderha. Dansöz olduğunuz öğrenmeden şeytanla dans. Aslan da benim üstleginde bu dirildiğim Kerbela. Bize kırmızı tuborg hip hop, sende portakallı brand. Çizgi plaklarda Grandmaster flashback. Kulaklardan ritmi, breaking of the clash. Drum kit ve digging up'ta soframızda brunch beach. Bu altı pillerim kaldırımda kül. The beat, bir kendi çetem online, hiçbir veke yok ki fit. Rap melek tozu, bende cool herb. Star Trek caddesinde duman sıpak olur, bende direksiyonda gözlüğümle cool kök. Sürüyorum bilinmese vın vın. Altında BNB yok ki bizde plan B. İlk sözümüz geçerli, bize peşkeş çekme çapsız Türklerin frengi. Sis ve gece puslu hava kurtlar, şehre çöktü kasvet. Sonunda üstümüze kaldı bütün suçlar, yüzün güneşe hasret. Sis ve gece puslu hava kurtlar, şehre çöktü kasvet. Sonunda üstümüze kaldı bütün suçlar, yüzün güneşe hasret. Selamlar, serinin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıktan da anlayacağınız üzere silahımızı 17 degre Rare artı 5 ile değiştirdik. Hanemize hayırlı olsun. Gerçekten muazzam bir silah. Tam fiyat performans canavarı. Bunu neye göre söylüyorum? Bunu tabii ki de bu silahın Legend olan versiyonuna göre söylüyorum. Fiyat kısmı oradan geliyor. Performans kısmında da %15'lik %20'lik bir performans düşüşü var sanırım. Geçen bölümde bu silahın Legend'ı boşa düştü arkadaşlar. Serverda 2 kişi vardı. Bir tanesi satıyordu, oyunu bırakıyordu. Biz 3500 dolar bir teklif götürmüştük. Ama silah 4500 dolara başkasına satıldı. Ona da hayırlı olsun diyelim. Sanırım alan arkadaş Türk. Silah piyasası böyle arkadaşlar. Bu silahı da ben 1000 dolara aldım. Herhangi bir zaten gizlim saklım yok. Bu konularda gayet şeffafım. Ondan yana bir problem yok. Eski silahımıza bakacak olursak 16 degre artı 7 Legend bir klavyemiz vardı. Bu silah gerçekten güzel bir silah. Ama etkinlikle beraber 17 degre artık daha mantıklı hale geldi. Bunun en büyük sebebi Enhancer arkadaşlar. Enhancer elixir oluyor, yani artı basmak için kullandığımız materyal. Eskiden bunu bulmak gerçekten mucize gibi bir şeydi. Boksların içinden yan ürün olarak çıkıyordu. Tanesi 150-200 TL civarında fiyata satılıyordu ve bulunamıyordu. O yüzden biz 16 degreyi tercih etmiştik. 16 Legend'da 17 Magic hemen hemen aynı. Ama ben crit değerleri ve atak rate değerleri daha yüksek olacağı için 16'yı tercih etmiştim. Her ne kadar artı basma maliyeti yüksek de olsa bunu göze almıştım. Şimdi 17'ye geçtik. Artı basma maliyetimiz yarıya indi arkadaşlar. Bu rare olduğu için 24 sil, bu legend olduğu için degre fark etmiyor. 48 silke artı basma proof'u satın alıyoruz. Bu proof'ta itemin kaybolmamasını sağlıyor. 2 tane materyal var. Onu bilmeyen arkadaşlar için özet geçmek istedim. Kısacası bunu artı yürümek 17 degrede olsa buna göre yarı yarıya daha az maliyetli. Normalde benim aklımda 17 degre Magic Glavia vardı arkadaşlar. Keza silahımızı da bulmuştuk. Silahı da oyundan tanıdığım ve sevdiğim Gökhan'dan alacaktık. Buradan kendisine sevgiler. Ama bu süreçte Kaan bize büyük bir sürpriz yaptı arkadaşlar. Bize bu silahı getirdi. Buradan kendisine çok 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 teşekkür ederim. Bu silahı aldığımda çok mutlu olmuştum çünkü. Bu silahı geçen hafta almıştım. Videosu bugüne nasip oldu. Onun dışında da gördüğünüz gibi dresimizi değiştirdik arkadaşlar. Bu dresi ben çok istiyordum. Çok nadir bir dresti. Burada da Ümit Yüksel arkadaşımız bize yardımcı oldu. Buradan ona da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yani bu YouTube'un en büyük kazanımlarından biri benim için. Çok fazla dost edindim. Çok fazla arkadaş edindim. Bu benim hoşuma giden bir durum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Keza sizler de öyle. Gerçekten güzel yorumlarınız ve temennileriniz beni ciddi anlamda motive ediyor. En büyük motivasyon kaynağım sizden gelen yorumlar ve beğeniler. Bunu da dedikten sonra son bir teşekkür borcumuz kaldı arkadaşlar. Bu videoda çok fazla teşekkür ettik. Gerçekten hepsi değerli insanlar. Evet, bir teşekkür de benim en yakın arkadaşım, can dostum Rıdvan Boğa'ya. Benim inişli çıkışlı zamanlarımda gerek maddi gerek manevi desteğini hiç esirgemeyen Rıdvan Boğa'ya buradan şükranlarımı, teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. İyi ki var diyorum. Her insanın böyle bir dostu olması lazım dedikten sonra eski ve yeni silahımızı bir karşılaştıralım arkadaşlar. Eski silahımız hem 16 degre hem de Legend olmasından ötürü cezadan daha az etkileniyor.
Ama bu sizi yanıltmasın. Bu silahta da fiziksel reinforce var. Şöyle göstermek gerekirse fiziksel atağımız 39.943, ona 40.000 diyelim. Eski silahımızı taktığımızda bu değer 39.400'e kadar düşüyor arkadaşlar. Yani bizim yeni aldığımız silah eski silahtan çok daha fazla. Cezalı versiyonda da fazla vuruyor diyebiliriz. Keza bunu daha iyi hale de getirebiliriz. Biraz blue olarak eksiği var. Tek avantajı şu an kritik. Kritiği 2 sıra falan tutturup atak rate'i falan da yükseltebiliriz ama bunlar çok riskli ve maliyetli işler. Şimdilik böyle takılacağız. Bu silahı artı 15'e götüreceğiz. Artı 15'ten sonra çok güzel bir blue yakalayacağımıza inanıyorum. Aklımda 2 sıra kritik var arkadaşlar. 2 sıra kritikten sonra artık ne gelirse razı olacağız. Block rate gelebilir, atak rate gelebilir. Bunu o an karar vereceğiz. Şimdi elimde cezasız versiyonlar var. Onlara bakalım, iyice pekiştirelim. Böyle ben bir botu tekrardan aktif edeyim. Şimdi ilk etapta bizim 17 Rare artı 5 silahın cezasız versiyonunu görelim. Şu an ekrana veriyorum arkadaşlar. 16.385'e 19.720. Gördüğünüz gibi ciddi bir ceza söz konusu burada. Biz 122 leveliz. Bu ceza 131'de bitecek. Onun dışında şöyle sağ yaptım telefonumdan. Bizim eski silahın atak değerini şu an ekrana verdim. 14.531'e 17.390 cezası şu anki artılarla değerler bunlar arkadaşlar. Son olarak 17'ye göre Legend artı 7 Glavie. Onun da atak değeri 18.420'ye 22.000. Ekranda gördüğünüz gibi ama fiziksel atak power statı 22'de. Bu da bayağı bir etkiliyor, bilginiz olsun. Bizim almak istediğimiz silah buydu. Bu adam bunu artı 7'den artı 3'e düşürmüştü. Yani o adam bile artı 15 yapamadıysa artı 15 işi biraz yaş arkadaşlar. Ama onun döneminde çok fazla enhancer bulunamıyordu. Kendisi her ne kadar deli gibi box açsa da böyle bir sıkıntı var ve bu eventle beraber çok kişi oyunu bıraktı. Yani yukarıdan çok kişi oyunu bıraktı. Ümit'in dediğine göre başarısız artılardan sonra insanlar yılmaya başladı ve çok böyle kafaya oynayan insanlar oyunu bıraktı arkadaşlar. Bakalım, umarım bizi bıraktıracak seviyede artı işlemleri kötü geçmez diyorum. Şu görevleri bir teslim edelim arkadaşlar. Daha sonra şehre gideceğiz. Yeni silahımıza biraz soket deneyeceğiz. Şöyle göstereyim. Distraction Ronda aldım. Level 3 gelene kadar deneyeceğiz arkadaşlar. Toplamda ne olacak? İlk seferde ücretsiz vereceğiz. 10 tane deneme hakkımız olacak. Blok ve stun silme soketlerini 3 level getirmeye çalışacağız. Bakalım. Önceliğimiz stun silme. Şunları bir verelim. %1 verdi. Güzel. 0.40. Yok, 0.60'mış. 18.39 yaptı. Bunları da aldık. Şimdi şehre geçiyoruz. Şehrimize geldik. Bu etkinlik mucize gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen hemen 3 sayfa zerk potumuz var. Bu videolara biraz renk katacaktır. Zerk'i bol bol kullanacağız. Biraz da o yüzden istedim. Bunu 7 sayfaya komple çıkaracağım arkadaşlar. Bankayı da 7 sayfa yaptık. Burada da gördüğünüz gibi 17 enhancer'ları ben dizdim. Bu silah artı 15'e öyle böyle geçirmiş olacağız arkadaşlar. Bu enhancer sıkıntısını gidermek gerçekten mükemmel oldu. Hem silah almamız hem böyle bir etkinliğin olması gerçekten zamanlama olarak beni sevindirdi. Yeni dresimiz de zaten beğendiniz mi beğenmediniz bilmiyorum ama benim içime gerçekten çok 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 sindi. O espriyi yapmayacağım. Şu anlık durumlar böyle. Şimdi soket işlemine geçelim. İlk olarak şuradan 3 tane ama burada yok, doğru. Var mıydı burada? Burada yok. Şangan'a geçelim. Alkemi'ye geldik. Neredeydi o? Magic Stone of Socket. Şunu bir arkaya atalım. Hatta bunu yapalım, bir depoya atalım. Kafa karışıklığı olmasın. Bu silahı da 15.000 TL'ye satıyorum arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlar olursa bana yazabilir. Yani son fiyatım 15.000. Normalde aklımda 20.000 TL gibi fiyat vardı. Ama bu 17 Enhancer piyasasıyla beraber bunu ben de 15'e düşürdüm. Clean'ini zaten 7.500 TL aldım. Bir de harcadığımız proflar falan, statlar 15.000 eder diye düşünüyorum. Şimdi şu silahı bir çıkaralım. Geldik. Soket bölümüne attık. Make socket diyoruz. 3 tane slot açtık. Daha sonrasında ne yapalım? Ücretsiz birer tane atacağız zaten. Bir bloğu atalım. Bakalım, blok 3 gelmesi lazım. Tıpkı rapçi ismi gibi derken blok 3 geldi. Bu çok iyi oldu. En azından 10 tane kurşunumuz oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Distraction rondoları alalım. Üst üste biniyor bunlar. Biniyormuş. Güzel.
Şimdi artık neye yoğunlaşacağız? Stun silme soketine yoğunlaşacağız. Ona da şöyle geldik. Bu blok. Evet, Liberation. Bunun da üst seviye gelmesi önemli. Çok ciddi bir stun silme farkı var. Böyle attık bakalım. 10 tane hakkımız var. Sıkıntı yok. Evet, şimdi bunu sileceğiz. Tabii tekte gelmesi mucize olurdu. Diğerine aldanmayın. Ama sıkıntı yok. Bu soketlerden bol bol var. Sadece silkimiz gidecek. Tekrardan bir oldu. Şöyle sağ altta göründüğü gibi. Bu soketten de ben 5 tane getirmiştim. Level 2 oldu. Güzel gelişme var. Ama bize yetmez. Ne geldi? 3 gelse işte. Olayı burada bitirdik ama bu soketleri de ben bol bol edinmiştim. Evet, bir geldi tekrardan. Kaç tane rondo kaldı? 6 tane rondo var. Şimdi ben yan çardan biraz daha alayım. Diğer karaktere girdiğimde arkadaşlar bu soketten sadece 2 tane kalmış. Çok fazla soket var. Ben bunların hangisine kaç tane olduğunu bilmiyordum. Hepsi bana yeter diye düşündüm. Buna daha sonra bir operasyon çekeceğiz. Bilseydim ona göre bir aksiyon alırdım arkadaşlar. Maalesef şu anlık durum bu. 2 tane deneyeceğiz. Artık ne denk gelirse orada bırakacağız. Daha sonra tekrardan 3'e çekeceğimize inanıyorum. Karakter çok karizmatik durmuyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Onun dışında şöyle bir şey gösterecektim size. Nerede o? Dress'in bir kafalığı daha var. Şöyle göstereyim. Bu da diğer versiyonu. Shaolin Monk Dress. Bu da pelerin. Bunu kışın giyeriz. Bunu da yazın giyeriz. Öyle bir şey geldi aklıma. Ama şimdilik şu böyle bir kalsın. Hevesimizi alalım. Onu o şekilde belki giyebiliriz diye düşündüm. Onun dışında ne yapalım? Şöyle direkt basalım abi. Bir leveli kaldıracağız. Hadi bakalım bir 3 level gelse bu işten de sıyrılmış olacağız. Güzel olacak yani. 2 geldi. Ya 2'nin bir anlamı yok. %40 siliyor. Bize 3 lazım arkadaşlar. Bunu 3 yapmadan durmayacağız derken bir geldi. Olası senaryo gerçekleşti. Tekrardan bir Bağdat'a gidelim. Biraz elle yaratık keselim arkadaşlar. 122 levelde olduk. Bir önceki videoda 121'dik. Onu biraz söylemekte geç kaldım. Onun dışında skill'lerimiz var. Skill'lerimizi uplayalım. Böyle atağa baktığımızda 36.311. Az önce 39.000'di. Şu an pet yanımızda değil. Onu bir çağıralım. Burada takılıyor. Hatta şehirde takılmıştır o. Onun buff'ı gelene kadar biz kendi buff'larımızı atalım. %10 pet bize atak buff'ı veriyor. %10 da atak rate de veriyor. 39.943. Şimdi burada skill yükselttiğimizde %1 de buradan artması lazım. Baktığımızda 40.000'in üstüne çıktı. Skill'lerimizi tek tek vereceğiz. Düşünmeden vereceğiz. CP sıkıntımız yok gördüğünüz gibi. Pet buralarda takıldığı için çok fazla CP kasıyor arkadaşlar. 102.000 CP deposu var. Zaten bu hiçbir zaman fullenmiyor. Şarj sistemi olduğu için sürekli gir yapıyoruz. Şöyle bütün skill'lere verelim. Bunlar zaten bizim main skill'ler. Burada güzel güçlendirmeler varmış. Buna verdik. Yeni fiziksel defans skill'imiz geldi. Ne kadar fark var? 314'ten 332. 18'lik bir değer artışı söz konusu. Burada yine buraya verdik. Şu kalsın. Ülkeler kalıyor. Şu önemli olabilir. 503'ten 531. Güzel %6'lık bir artış gerçekleşti buradan da. Şunları bir daha basacağız tabii. Hatta şunu unutmadan şöyle yapayım. Şekli falan değişmiş baya. Şimdi partilerin olduğu bir yere gidelim. Biraz parti keselim. Mümkünse spiderlara geçelim. Tamam, burası uygun. Şunu bastık. Şunu bastık. Bunu da basalım. Pet ölmeden burayı bir temizlemeye çalışalım. Oo, 900 geldi. Hatamız biraz daha yukarı çıktı arkadaşlar. Şöyle vursak bunu ölür mü? Kritle her türlü ölür de. Yok, ölmezmiş. Çok fazla can varmış. Şöyle 2 atabiliyoruz mu diye merak ediyordum. O yüzden bütün buff'ları edindim. Neredeyse tek atacağız. Bir tane daha skill kritik gelseydi.
Bize parti lazım şu an. Şöyle biraz işlere doğru ilerleyelim. Pet'in ölmemesi lazım. Önemli nokta o. Şu Giant'ı alalım bakalım. Üç attık. Yok. Hemen hemen 3. Hemen hemen 3. Sıkıntı yok. Zerg Scroll'umuz var. Bir daha bastık. 2 yer mi bu? 1. Evet. Her türlü buna 2 atıyoruz. Parti parti parti. Giant var güzel. O bakta mı kalmış? Gelirim buraya gelmedi. Şampiyon partiye geçelim. 130. 116. O 534. Buraya geçtik. Daha ondan bir şey anlamadık. Neyse sıkıntı yok. Buradan devam edelim. Herhangi bir zerg problemimiz yok. O yüzden bol bol kullanabiliriz. Bunlar bug'a girmiş. Böyle şuna dönsek alan hasarından oradan bir iki tanesi gider. Ne yapalım ne yapalım. Biraz daha devam edelim. Burada Giant varmış. 128 level alalım abi onu. Böyle crit artı ignore denk gelse 1,5 milyonu zorlarız bence. 238 çarpı 2 desek 450 desek onda 3 katı desek 1,35 falan yapabilir. Ignore'da tam 3 katı, crit'te de tam 2 katı geliyor arkadaşlar. O yüzden çarpı 6 diyebiliriz. Evet parti parti parti. Bize parti lazım. Giant da olur. Gel bakalım sen yakın gibi görünüyorsun ama. 2 fırlatmaya yarısını aldık. Şöyle ölmez misin? Onun canı bakta kaldı da. Ondan eminim. Aynen. İki falan atıyoruz işte arkadaşlar. 131 olduğumuzda büyük ihtimalle bu yaratıklara tek atacağız. Bak şimdi onu da merak etmedim değil. Devam abi durmak yok. 7'sini bu videoda kullanacağım 6'sını. Evet kritimiz zaten güzel bu arada. Onu söylememe gerek yok. Blue'daki 2 kritik bizim eski silahtaki seviyeyle aynı duruma getiriyor. Çünkü bu rare silah olduğu için tam hali biraz daha az arkadaşlar Legend'a göre. Dönelim o halde. Evet şurada bir parti gözüme çarptı. Her türlü gördüğünüz gibi 2 yiyorlar. Nice. Hasar denemesi yapmak istiyordum bu videoda. Hem yeni silah aldık hem de şu zerg potlarını falan bir kullanırız. Şurası güzel. Şöyle bir komboya bakalım. Yine iktirildik. Kötü oldu. Şuna vuralım sıfırdan. Yarıdan fazla can alıyoruz. Böyle yapsak. Yine iktirildik. Sıkıntı yok. Şu çiçekler çok iktiriyor.
Tam bayağı bir şey olacak. Hadi tek at. Ah be, bir crit daha gelseydi tekti. Daha var. Tek gelir mi? Yok, yine gelmedi. Bir ignore gelmişti. 2 crit'e ihtiyacımız var. Son 3 tane zerg tipimiz var. Sıkıntı yok. Buna vurmuyorum. Zerg'in bitmesini bekliyorum. Bastım. El yakmayı bekliyorum. Hadi bakalım, ilk tek ignore geldi galiba. Yok, biraz zor arkadaşlar. Bayağı bir crit gelmesi lazım. Bir de diğer komboyu deneyelim. Eğer parti bulabilirsek. Diğer komboya geçtik. Bu şu an tam güncel değil. Şöyle yapsak, şöyle yapsak bu kadar canı kaldı. Aynen. Combo ile malumunuz tek atamıyoruz. Belki pet olsaydı olabilirdi ama. Evet. Pet faktörü önemli. Biraz da şey yapalım. Yılanların olduğu bölgeye gidelim. Deniz kenarına doğru gidelim. Hem biraz da dolaşmış oluruz arkadaşlar. Güzel olur. Buralar çünkü efsane. Görüntü falan iyi yani arkadaşlar. 2004 yılında çıkan bir MMO oyununa göre çok güzel, çok ileri görüntüler diyebilirim. Her ne kadar diğer MMO'ları oynamasam da insanların bu konudaki görüşleri bu yönde. Ya burada parti kurulur mu? 130 level avantaj olabilir derken bir partiyi gördük zaten. Ya çok fazla kase varsa buralarda değerlendirilebilir. 126'dan 130 levelden dolayı bir avantaj söz konusu. Keza burada da bir parti var. Bir partim bu. Aynen. Ama Spider'lar çok fena arkadaşlar. Şöyle yaptık. Zerke bastık ama bufflarımız eksikmiş. Sadece 2 tane buff atarız. Şu an o bakta kaldı galiba. O 923 yedi. Şuna denk gelseydi 1 milyon üzerine geçecekti de. Yapacak bir şey yok. Evet, yılanlar güçlü çıktı. Gördüğünüz gibi 3 vuruş ölüyorlar. Yılanlar da fenaymış ya. Burada bayağı bir mob var. Ama çift warrior kurtarır bence bu slotu. Beta akıl edemedim ya. Beta olsaydı iyi olurdu. Bunlar Giant'lı şampiyon mu? Evet, şampiyonmuş bunlar. Giant olsa yerimizde durur muyduk? Tabii ki de dururduk. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu karakter bayağı bir GP'yi kaldırır. 4-5 tane GP'yi kaldırır. Sıkıntı yok. Son bir zerk hakkımız var. Onunla şöyle şunu attık artık. Şurada da bir tane var.
Son olarak bir sahile gidelim. Bir yengeçleri de görelim gelmişken. Şu an videonun sonları, buralardan biraz kayıt alacağım arkadaşlar. Başta izlediğiniz intro için ya da klip için diyelim. Şu skill biraz az vuruyor. Evet, Zerk de geldi. Şöyle basalım abi direkt. Daha sonrasında bir kapanışla beraber videoyu sonlandıracağım. Bu da crit gelir mi? Yok. Geldi mi üste çok geliyor. Evet, bunu boşa sallıyor ama bu skill'i ben kullanmayı seviyorum arkadaşlar. O yüzden sıralamayı bozmuyor. Son olarak Zerk'le dönebilir miyiz? 370. Son bir kozumuz daha var. Onu da direkt bastım. Tüpten gelen Zerk. Bayağı bir zerk kullandık. Bundan sonraki videolarda da bol bol zerk kullanacağız. 7 sayfa zerk biriktirmeyi planlıyorum. Biraz kasılmada geri kalacağız ama yapacak bir şey yok. Her zaman kasılırız ama bu etkinlik ayın 24'ünde bitiyor. O yüzden stokları zorlamak lazım arkadaşlar. Bu etkinlik büyük bir fırsat. Hem Enhancer olarak hem zerk potu olarak değerli bir etkinlik. Zerk potu olarak belki seneye yine gelir. Zaten geliyor. Ama Enhancer olarak böyle bir bolluk bir daha göremeyebiliriz. Evet, Giant'ı da kestik. Zerk bitti. Bana müsaade arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.